Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Sizlere best bir Rogue build ile karşınızdayım arkadaşlar. Büyük bir build oldu. Şimdi sizlere bu build'i göstereceğim. Ondan öncelikle arkadaşlar hani Diablo 4'ü bırakmadık. Bunu öncelikle söyleyeyim. Belki kafanızda sorular oluşmuş olabilir. Hani sezon 3'ü bekliyoruz. O yüzden sezon 3'e kadar ekstra işte akşam yayınlarda RDR2 oynayacağız. O biterse ne bileyim başka bir hikayeli oyun oynarız. Sezon 3'e kadar bu şekilde devam edecek. Ekstradan Diablo hakkında böyle yeni güncel haberler, ondan sonra sezon 3 ile alakalı bilgi, videoları vesaire hepsini sizlerle paylaşacağım. Sadece işte Blizzard'ın bir şey paylaşmasını bekliyorum yani. Bunu diyeyim sizlere. Sürekli kontrol ediyorum zaten. Ekstra bir şey oldu mu direkt sizlere bilgisini vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu konuda da düşünceniz olmasın. Şimdi sizlere bu build'i göstereceğim. Şöyle diyeyim. Şimdi oyunda lag var. Ondan sonra takılmalar var. Bunu çoğu kişi biliyordur. Çoğu kişi yaşıyordur. Ee, Geçen yayında arkadaşımızın biri dedi ki abi dedi zire girerken dedi işte dedi Killshot'tan ışınlan zire o zaman lag olmuyor, takılmalar olmuyor vesaire dedi. Şu an onu deneyeceğiz. Kademe 4 giriyorum bu arada. Niye kademe 4 giriyorum? Zirde saçma sapan bir ölümler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Da biraz önce bak biraz önce hani neye öldüm bilmiyorum. Şöyle yürüyorum yanımda mob yok bir şey yok öldüm. Bilmiyorum. Neyse şimdi sizlere kademe 4'te build'i göstereceğim. Build gerçekten büyük bir build. Yapmanızı tavsiye ederim. Tamamen mantığı afallatma üzerinedir. Ve sersemletme üzerine bir build'dir. Sizlere zaten detaylı şekilde anlatırım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Akşamda canlı yayına beklerim arkadaşlar. RDR2 oynuyoruz. Hikayeyi beraber ilerletiyoruz. Bu arada RDR2 hakkında hiçbir bilgim yok. Hikaye konusunda da hiçbir bilgim yok. Çoğu kişi abi mükemmel mükemmel mük diyor. Bakacağız. Akşam göreceğiz. Devam ettiriyoruz hikayeyi zaten. Buyurun gelin canlı yayına beraber RDR2 oynarız. Akşam 8'de yayın açarım muhtemelen. Bu videoyu yükledikten sonra açarız muhtemelen arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber şurayı hızlıca bitireyim. Bu arada Glyph'imin seviyesi 7. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu build Glyph'inizin seviyesi yüksek olsun arkadaşlar. Rahat şey döner. Haberiniz olsun bu konuda kafanız rahat olabilir. Şimdi bu build'imiz armacı. Oo patlayanlar varmış lan. Neyse önemli değil. Şöyle arkadaşlar tamamen afallatma üzerinedir ve ben detaylı bir şekilde anlatacağım zaten size bu build'i. Hani neden bu yeteneği kullanıyorum? Neden böyle bir şey yaptım? Hepsini sizlere anlatacağım. Şöyle hızlıca bitireceğimiz elitler de yok ki. Ha bu taraftaymış elitler. Sabahtan beri sizi arıyorum reis. Patlamanın içine gireceğiz. Şöyle çıkalım. Sersemletme yemeyelim. Buraya geçelim. Buraya deş atalım. Buraya deş atalım. Buraya kör atalım. Şu arkadan güdümlü atıyor sanki şu örümcekler bana. Sanki bana güdümlü atıyorlar ya. Hasar konusunda gerçekten yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Zir dışında dışarıda ne var ne yoksa hepsini yok edebilirsiniz. Şöyle hızlıca. Oo reis ben orada değilim. Örümceklerden ve patlayanlardan nefret ederim ve bana o zindan geliyor. Şaka mı bu? Yoksa gerçek mi? Arkadaşlar iyice şey yaptık yani. Bu zirde kafayı bozduk ya. Ne şeymiş arkadaş. Bakın düşmanlar direkt düşüyor farkındaysanız. Bu build'imiz öyle. Afallatma sersemletme üzerine. Bak direkt yerdeler gördünüz mü?
Bu build'imiz böyle. Hani en azından göstermiş de olayım sizlere. Şimdi tabi burayı kolay kestiğimiz için hani yüksek bir zindana girdiğiniz zaman arkadaşlar oradaki moblar biraz daha zor olduğu için lan afallamış yazık bunlar. Kafa yeri de görüyorsunuz mu? O yüzden şey düşmanda siz söyleyin. Sana gelmem lazım. Şöyle bak aradan kalkanlıyı çıkardık chat. Chat diyorum ya. Kafa gitti iyice. Kalkanlıyı çıkardık aradan hemen hallettik. Patlamayın evlatlarım, patlamayın yavrularım, kuzularım, patlamayın. Senin kalkanın nerede lan? Ha ölmüşler. Tamam hallettik burayı. Şöyle durayım bir tık. Ya bir şey olacak. Amanı! Aklım gitti. Bak düşmanı. Ha yan taraf patlıyormuş. Düz vurarak öldürdüm arkadaşlar. Alalım. Düz vurarak öldürdüm. Build böyle bir build. Hani Glyph'imin seviyesi 7 gördüğünüz üzere. Hemen sizlere build'i anlatayım. Şöyle çıkayım. Dediğim gibi afallatma ve tamamen sersemlik üzerine zaten gördünüz. Güzel bir build. Yapmanızı tavsiye ederim. Kısaca mantığını sizlere anlatayım. Altta da build'in linkini zaten paylaşacağım sizlere. Daha yüksek tier yapar ama ben girmiyorum arkadaşlar. Çünkü tilt oldum. Tilt oluyorum yani. Hani eski Diablo'dan soğuma derecesine geldim yani. O yüzden tier yüksek girmiyorum. Bu build'le girebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Build'imizin amacı hani sürekli nasıl diyeyim stun gibi bir şeyler oluyor ya. Patlayanlar oluyor bir şeyler oluyor ya. Bir oradayız bir buradayız. Bir oradayız bir buradayız. Build böyle bir build. Onu söyleyeyim. Şu da yüklenirse yani bilmiyorum ya. Şu sezon 3 bir gelsin. Yani sezon 3'ü bekliyoruz arkadaşlar. Çoğu kişiyle sezon 3'ü bekliyoruz yani. Çoğu kişi de bekliyor. Sezon 3'e kadar devam. Durmak yok. Tamam. Ya anlamıyorum ne yetmiyor yani. Bilgisayarım da kötü değil. İyi bir bilgisayarım var ya. Neyse. Şimdi bunları bir at. Ben bunlara niye bakıyorum? Oo lag. En sevdiğim. Tamam sakiniz. Şimdi sizlere bu build'in mantığını anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu soytar armasını Harlequin'i bir çıkaracaksınız arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bak çıkarınca direkt burada 3 tane yetenek gitti. Yetenek puanlarında tamam mı? Bu yetenek puanlarını verirken Harlequin'inizi çıkarın eğer varsa. Ondan sonra verin arkadaşlar. Çünkü bu build'imiz genel olarak pasif üzerine gidiyor. Tamam bunu söyleyeyim. Pasif üzerine gittiği için Harlequin'i çıkardıktan sonra pasifleri vermeye başlayın. Ondan sonra şey yapın. Harlequin'inizi takın. Tamam bunu taktık. Ben neden dash, atır ve sis bombası kullanıyorum. Onları sizlere açıklayayım. Arkadaşlar şimdi zir zindanında çoğu patlama vesaire ıvırtı zıvırtı çok oluyor. O yüzden dash'le kaçmak için. Ondan sonra şu atılda herhangi bir ani bir patlama durumunda hemen kaçmak için. Ben böyle bir build yaptım. Mobiliyetliğim. Çok saçma bir cümle oldu. Ya mobililiğim. Anladınız siz beyler. Yani daha yüksek olsun diye, hareketliliğin daha yüksek olsun diye o yüzden böyle bir şey yaptım. Siz isterseniz örnek veriyorum bunu beğenmediniz. Abi ben başka bir şey takabilirsin. Dediğim gibi bu build'imiz tamamen pasif üzerine gittiği için hani şunları tercih meselesi olarak size bıraktım. Değiştirebilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Hareketliliğim çok yüksek olsun diye böyle bir şey yaptım. Siz ama değiştirebilirsiniz. Sonuç olarak aynı olur. Zaten amacımız tamamen zehir ve Twisted Blade'dir. Buradaki 3 yetenek kalıyor.
Bu 3 yetenek ana yeteneklerimiz zaten. Şimdi itemleri göstereyim. Harlequin. Zırhımız toplam zırh hasar azaltma, yakın düşmanlardan hasar azaltma. Şunu da bırakacağım bu arada. Çok ses çıkıyor. Bir düşmana da vurduğumuz zaman zırh kazanıyoruz. Eldivenimiz şanslı vuruş, kritik vuruş ihtimali, dönem bıçaklar. Şu kuvvet yerine saldırı hızı getirseniz daha iyi olur ama eldivenimizde bu şekilde artı dönem bıçakları koydum aspekt olarak. Tip altımız zaten olmazsa olmazımız şuradaki combo için. Ayakkabımız soğuk direnci, yıldırım direnci, enerji maliyet azaltma. Kitle kontrol etkisindeki bir düşmana vuruş yaptığında bu kitle kontrol etkisi %50 ihtimalle başka bir düşmana yayılıyor. Yani bir düşmanı afallattığım zaman, yere serdiğim zaman %50 ihtimalle başka bir düşmana da aynı şekilde yere seriyor veya afallatıyor arkadaşlar. Tamam. Ekstradan önemli olarak şunu söyleyeyim. Ayakkabıda mesela benim soğuk, yıldırım, gölge direncim var. Buraya direkt ateş direnci koydum arkadaşlar mücevher olarak. Ve burayı 70'e 70 yaptım. Dirençlerinizi ayakkabıdan alacaksınız. Buraya koyduğunuz 3 direnç burada olacak. Eğer hangi direnç yoksa onu da buraya cevher olarak takacaksınız ve burayı 70-70 yapacaksınız. Bunu söyleyeyim. Değilse dirençleriniz düşük olur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Silahımız tüm istatistiksel savunmaz hasar, yakındaki düşmanlara hasar, kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar. Şeyimiz ise aşılama yeteneği, savunmasız düşmanlarda ekstra bir tesire sebep oluyoruz. Şimdi kolyemiz toplam zırh, hasar azaltma, yakındaki düşmanlardan hasar azaltma, yaralıyken hasar azaltma. Temel yetenekler saldırı hızı kazanır. Bunun aspekti en düşüğünü taktım. Siz daha yükseğini takabilirsiniz arkadaşlar. Temel yeteneğimiz zaten bu. Bunu direkt vurduğumuz zaman şuradaki yüzükte del kullandığınız zaman, yani bunun ismi del, tamam mı? Kullandığınız zaman yani kullanımı normal tesirin %50'si kadar zehir aşılı olur. Bu yere zehir şeyi oluşturuyor. Şimdi burada aşırı tesir buradan da aldığımız için tesiri bunu tetikliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tamam. Yüzeye geçtik. Yüzüğümüzün aspekti zaten bu. Kolyemizin aspektini söyledik. Kritik vuruş, kitle kontrol etkisindeki düşmanlar, afallama etkisindeki düşmanlara hasar, şanslı vuruş. Diğer yüzüğümüz ise zehir aşılamış yetenekler en fazla %15 ihtimalle zehir havuzu oluşturur. Zehir aşılanmış şu del vurduğumuz zaman zehir aşılı vuruyor direkt. Üçüncüsü. O yüzden bu da burayı tetikliyor arkadaşlar. Direkt altında zehir havuzu oluşturuyoruz. Zaten Dominanger artı kınama. Bunu da zaten biliyorsunuz. Vampir güçlerimiz böyle. Savunmaz hasar, can çalma, zamanlı hasar, işte metaformuz, kaçınca durdurulmaz olma, ekstradan saldırı hızı. Uzmanlığımız ise combo puanları. Beceriler ise arkadaşlar deli zaten biliyorsunuz muhabbetini. Aspektlerden anladınız. Dönem bıçakları zaten ana yeteneğimiz. Buradan hasar azaltma, ekstradan can çalma alıyoruz. Buradan düşmanları yere seriyoruz. Ekstradan afallatıyoruz. Orası burası. Ondan sonra buradaki pasifimiz ise işte sağlıklı yara düşmanlara hasar, ekstradan savunması düşmanlara hasar. Burada da bir bekleme süresi kullanmak sıyrılma ihtimalinizi arttırır. Sıyrılmaktan kastım sütun vesaire bir şey yediğiniz zaman ondan kurtuluyorsunuz. Burası böyle. Zehir bu şey hasar olduğu için. Burayı fullledik arkadaşlar. Burası da böyle. Zehir açılı etkiler arttırılmış kritik vuruş ihtimali kazandırır. Full şanslı vuruş. Düz vurduğumuz zaman, yani şu deli yeteneği kullandığımız zaman zehirle gidiyor ya, %15 ihtimalin oranını burada yükseltiyoruz arkadaşlar. Burası bu şekilde saldırı hızı için. Burada zaten saldırı hızı için arkadaşlar. Bu build'imiz bir nevi saldırı hızı ve can çalma şuradan geliyor. O yüzden sürekli bir savaş halinde olmanız gerekir arkadaşlar. Mükemmelliyet ağacımızı size kısaca anlatayım. Zaten linkini paylaşacağım. Kırmızı glifimiz burada. Zırh artı hasar veriyoruz. Diğer şeylerini zaten görüyorsunuz. Ondan sonra ikinci paragonumuz ucuz hamle. Kullandığımız ise kitle kontrol etkisindeki düşmanlardan hasar.
Temel olmayan ve çekirdek yetenek olmayan yeteneklerden arttırılmış hasar veririz. Zehir hasarımız temel ve çekirdek yetenek olmadığı için arttırılmış hasar veriyor arkadaşlar. Burada ise kullandığımız glif aşılama yeteneği etkileri %20 arttırılmış tesire sahip olur. Tesir muhabbetini zaten anlattım. Buradaki kullandığım paragon ise şahit yok paragonu. Geldik buraya. Buradaki kullandığımız garip ödül avı aşılama yeteneklerinin hem o aşılama yeteneğin direncini kazanıyoruz hem de ekstra hasar veriyor. Burada kullandığımız glif ise zehir hasarı. Bir üst paragonumuz ise burada da kitle kontrol etkisindeki düşmanlara ekstradan hasar. Kullandığım paragon Leyria'nın içgüdü. Şu paragon ise zehirlendeki düşmanlara hasar. Kullandığımız paragon ise işin püf noktası arkadaşlar. Dediğim gibi build tamamen kitle kontrol ve zehir üzerine bu build'tir. Şöyle istatistikleri göstereyim sizlere arkadaşlar. 42k damage'iniz, 9.5k zırhınız, 21k canınız var. Şu potu içerseniz 24k canınız oluyor. Bu yeni potu içerseniz tabii ki de. 42k damage güzel bir damage. Yani Rogue için söylüyorum bunu. Glyph'imin seviyesi daha 7. seviye. Bunu Glyph'in seviyesini bayağı yükseltirseniz 20 falan yaparsanız bura bayağı yükselir. Dediğim gibi bu build'de şu map'te kesemeyeceğiniz kimse yok. Mob konusunda söylüyorum. Kesemeyeceğiniz kimse yok. Zir içinde zaten dediğim gibi siz yapa yapa çıkarsınız yukarı. Bunu söyleyeyim. Build böyle bir build arkadaşlar. Gayet güzel, mülk bir build olduğunu düşünüyorum. Her şeyini anlattım mı anlattım. Dediğim gibi aşağıya linki bırakırım. Siz de oradan yaparsınız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akşamda RDR2 yayınına beklerim. Hoşça kalın.